Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün özellikle kışlık örgülerde kullanabileceğiniz yumuşak dokulu bir örgü modeli göstermek istiyorum. Modelim 3 ilmekle yapılıyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlamalısınız. En son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 14 ilmek hazırladım. Hemen örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım ve arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlk sırayı düz örerek tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. İkinci sıradayım. Ve tekrar ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Üçüncü sıradayım. İlmeklerimi sıra boyunca ters olarak örmeye devam ediyorum. Modelimizi kurmadan önce bu şekilde bir ön hazırlık yapmamız gerekiyor. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Dördüncü sıradayım. İlmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Tekrar örgümün arka yüzündeyim ve 5. sırasındayım. Sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzünde 6. sırasında modelimi kuruyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geçtim ve 6. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1, 2, 3 ilmek sayıyorum. 3. ve 4. ilmeğin arasından ara boşluğuna değil 1, 2, 3 sıra altına batıyorum. Şöyle göstereyim. 2 ilmeğin arasına değil 1, 2, 3 sıra altına batıyorum. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Bu ilmekleri çok kısa tutmayın. Hemen bir üst sırasına giriyorum. Bir ilmek daha alıyorum. Bir üst sırasına girerek bir ilmek daha alıyorum. 3 tane ilmek aldım. Sonra 2 ilmeğin arasından yeni bir ilmek alıyorum. 4 tane ilmeğim oldu. Bu 4 ilmeği önündeki bir önceki ilmekle birlikte düz örerek topluyorum. Şöyle 4 ilmeğimi alayım. Şişime geriye. Bu öncesindeki ilmeği de şişime tekrar geri alıyorum. Ve 5 ilmeğimi bir defa da düz örerek topluyorum. Ara boşluğuna girmiş olduğum 3 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyorum. 3 tane ilmek saydım. Bu ilmeğin ara boşluğuna değil 1, 2, 3 sıra altına giriyorum. Bir tane ilmek alıyorum. Bir üst sıraya giriyorum. Bir ilmek daha alıyorum. Bir üst sıraya girerek 3. ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeğin arasından 4. ilmeğimi alıyorum. Bunu bir öncesindeki ilmekle birlikte şöyle ilmeğimi alayım. Bir öncesindeki ilmeğimi de şişime alıyorum. Sonradan çıkartmış olduğum bu 4 ilmeği öncesindeki ilmekle birlikte 5 ilmeğimi düz örerek topluyorum. Sonraki 3 ilmeğimi düz örerek örgüme devam ediyorum. Sonrasındaki 3 ilmeği tekrar sayıyorum. Ara boşluğuna değil 1, 2, 3 sıra alt boşluğuna giriyorum. Burada bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmekleri biraz uzun tutmalısınız. Bir üst sırasına giriyorum. 2. ilmeğimi alıyorum. 3. ilmeğimi alıyorum.
ve 2 ilmeğin ara boşluğundan 4. ilmeğimi alıyorum. Bu 4 ilmeği bir öncesindeki ilmekle birlikte topluyorum. Beş ilmeğimi bir defada düz örerek topluyorum. Sonraki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece herhangi bir ilmek artışı söz konusu olmuyor. Tekrar 3 ilmeğin 1 2 3 sıra altına giriyorum. Her defasında sırasıyla bir üst sıraya girerek ilmek çıkartıyorum. 4 tane ilmeğimi çıkarttıktan sonra bu ilmekleri bir önceki ilmekle birlikte 5 ilmek olarak topluyorum. Devamındaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. Sıra boyunca bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman bir sırada ilmeklerimi düz olarak örüyorum ve modelimi tamamlamış oluyorum. Örgümün arka yüzüne geçtiğim zaman ilmeklerin bir sıra düz örerek bu bir diş haroşa sırasını oluşturarak ikinci modelime geçiş yapıyorum. 3 numaralı şiş ile şöyle küçük bir parça çalıştım. Arada birer diş haroşa oluşturularak yapılan bir örgü modeli. Burası da örgümüzün arka tarafı. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.